Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle felsefe ve psikoloji konusuna devam ediyoruz ve Az Seçilen Yol adlı eserden hareketle bağlılık riskini ele alacağız. Şimdi bağlılık riski niye diyoruz? Önceki müzakeremizi izlediyseniz bu bağlılık ve bağımlılık arasındaki farkı aslında analiz ettiğimizi göreceksiniz. Ve bugün özellikle aile içerisindeki ilişkilerimizde bağlılık konusunun ne kadar önemli olduğuna değineceğiz. Şimdi Scott Peck diyor ki bağlılık gerçek sevgi içeren her ilişkinin temelinde vardır diyor. Yani bir yerde sevgi varsa o sevginin tezahürü bağlılıkla kendisini ortaya koyması gerekiyor diyor. Fakat bağlılık da kendi içinde bir takım zorluklar barındırır diyor. İşte aşk fenomeni, yani kişinin birisine karşı aşırı derecede tutkulu bir sevgi içerisinde olması bu bağlılık riskini görmezden gelerek anında o bağlanmaya girmesini sağlar diyor. Ve bu risktir ama kişinin neslini devam ettirmesi için, varlığını devam ettirmesi için bu riski aslında tabiat bize sunar şeklinde ifade ediyor. Peki aşkın sonraki süreçte, yani evlilik sürecine geçtikten sonra neye dönüşmesi gerekiyor? İşte sevgiye ve sağlıklı bir bağlılık ilişkisine dönmesi gerekiyor. Neden sağlıklı bir bağlılık diyoruz? Çünkü bağlılık eğer sağlıklı bir zemin üzerinde şekillenmezse bu ya bağımlılığa dönüşür ya da ilişkinin bitmesiyle tamamen birbirinden ayrı bir noktaya götüren bir aşamaya gelecektir. Bu da evlilik ve ya da ilişkinin bitimi ile sonuçlanacak bir sürece tekabül eder. Şimdi bağlılık Scott Peck'e göre gerçek sevgi içeren tüm ilişkilerde söz konusudur. İster bu ilişki anne ile çocuğu arasında, baba ile çocuğu arasında olsun, ister bu ilişki eşler arasında olsun, eğer gerçek bir sevgi varsa arada da mutlaka bir bağ olması gerekiyor. Fakat bu bağın sağlıklı kurulamadığı durumlar söz konusu. Peki bu bağın sağlıklı kurulamamasının arka planda ne var? İşte burada Scott Peck bize çocukluktaki travmatik bağlılık sorunlarının ileride tezahür etmesiyle ortaya çıktığını söylüyor. Yani eğer biz çocukluğumuzda gerçek bir bağlılık, sağlıklı bir bağlılık süreci geçirememişsek, o bağları annemizle, babamızla ya da işte arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle sağlayamamışsak ve bu güvensizlik ortamını yaşamımızda sürekli olarak taşıyorsak, İleride bu bizim tüm ilişkilerimize sirayet edecek bir bağlılık sorunu olarak karşımızda duracaktır. Şimdi bağlılık sorunları çoğu zaman psikiyatrik bozukluğun büyük ve doğal bir parçasıdır diyor Scott Peck. Ve psikoterapinin en çok bağlılık sorunu olarak gördüğü problemin karakter bozukluğu olduğunu söylüyor. Yani eğer bir kişi gerçek manada bağlılık sorunu yaşıyorsa bu kişinin temelde bir karakter bozukluğuyla karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Ve karakter bozukluğuna sahip olan bireyler bağlılık oluşturma kapasitesinden tamamen yoksundur diyor Scott Peck. Bunun temel sebebi de şu: aslında bağlılığın tümüyle neyle ilgili olduğunu anlayamamalarından kaynaklanan bir durum söz konusu diyor. Yani çocukluklarında ebeveynleri onlara anlamlı bir biçimde bağ kurmamışsa ve bağlılık deneyiminden yoksun olarak gelmişlerse, ileride işte evlilik hayatına geçtiklerinde, sosyal hayatın içerisinde ilişkiler kurarken bu bağlılık sorununu orada da yaşayacaklardır diyor. Ve bu aslında çocukluktaki o bağlanma sürecinin temelden bir sorunla ileriye taşınmasından kaynaklanıyor. Şimdi ikinci sorunsa nevrotik tutuma sahip olanlar. Bunlar da aslında bağlılığı ve bağlanmayı bilen insanlardır. Fakat o bağlanma süreçleri trajik bir şekilde kopan, yani ölümle ya da işte annesinin terk etmesiyle, babasının terk etmesiyle, yani aşırı bir bağlılık içerisindeyken sağlıklı bir bağa dönüşemeyen, anne babasının en yakındaki insanların onu terk etmesiyle sonuçlanan ya da ölümüyle sonuçlanan bir travma neticesinde ortaya çıkan bir durum diyor. Bunlarda da aslında ciddi manada bağlanma sorunları oluyor. Bunun arka planında da ne var? Bağ koptuğu için çocukluk aşamasında o bağı sağlamaktan korkuyor. Çünkü güven duyduğu zaman ve o güveni kaybetme korkusu her zaman için bağlılık konusunda ihtiyati bir alan açmayı gerektiriyor. Ve bu da hep ilişkilerinde sağlıksız noktalara götüren bir sonuca gidiyor. Şimdi anne baba ve çocuk arasındaki ilişkiler, eşlerin birbirleriyle olan ilişkilerindeki bağlılıklar önemli. Scott Peck burada bir de terapistin hastasıyla olan bağlılığını vurguluyor. Bu da neden önemli? Eğer bağlılık sorunu yaşayan bir insan terapiste geldiyse, o terapiste güvenip kendisine açıp sorununu bilinçaltından yüzeye çıkartma ya da iç dünyasından açığa çıkartma noktasında bir güven oluşturması gerekiyor. Zaten kişide bağlılık sorunu olduğu için o güveni sağlama noktasında ciddi manada problemlerde yaşayacağını söylüyor. Şimdi burada Scott Peck bir hastasından bahsediyor, Rachel adında. Ve bu aslında evlilik sürecini bağlanma sorunları nedeniyle bitirmeye çalışan bir kişilik ve Scott Peck'e geldiği zaman da bu bağlılıkla ilgili problemini açıyor. Ve ilk başta
Scott Peck ona terapi süreciyle ilgili bilgilendirmeler yapıyor. Fakat Rachel adındaki hastası Scott Peck'in sürekli olarak onu belli bir noktada bırakabileceği vehmine sahip. Yani terapi sürecinin sonuçta belli bir maddi karşılığı var ve bu maddi karşılık sona erdiğinde ya da işte Rachel kendisini hasta olarak belli bir noktaya getiremediğinde psikoterapistinin de onu bırakacağı düşüncesi sürekli kafasında. İşte ilk başta Scott Peck diyor ki öncelikle ben hastamın bağını nasıl kuracağına dair bir yol izlemem gerekiyor. Ve bu bağı sağlıklı kurduğum zaman işte hasta kendisini açıp daha sonra o patolojik olan unsuru çıkartarak yaşamına iyi bir yön verme noktasına gelebilecektir diyor. Ve Scott Peck Rachel'le ilgilenmeye başladığı zaman onun da bağlılıkla ilgili sorunların aslında yine çocukken yaşadığı travmalardan kaynaklandığını görüyor. Ve diyor ki Rachel bir çocuk olarak evde yerinin sağlam olduğu duygusunu annesinden almak yerine sanki eğreti bir noktada bir hizmetçi gibi ya da her an terk edilebilecek bir noktada durduğu için ebeveyninin sürekli kendisine güven bunalımı yaşattığı bir ortamda yetişiyor. İşte bu güven bunalımında yetişen Rachel sonraki süreçte de o güven bunalımını evliliğine taşıyor ve netice itibariyle o evliliği de bitmek zorunda kalıyor. Fakat burada Scott Peck'le ilgili de bir sorun var. O sorun ne? Şimdi Rachel'in bağlanma sorunu ve kendisini güvende hissetme sorunu var. Fakat bir terapist olarak Scott Peck'in de Rachel'le ilgilenmesi için o güven bunalımını aşması ve Rachel'in kendisine konuyu bütün boyutlarla açacak bir noktaya gelmesini sağlaması gerekiyor. İşte Scott Peck'in dikkat ettiği nokta şu. Mesela Rachel bütün terapi süreçlerinde asla ağlamıyor ve ağlamadığı için de Scott Peck bu terapi sürecinin başarıya doğru gitmediğini düşünüyor. Şimdi toplumsal hayatın içerisinde şöyle bir izlenim vardır insanlarda. Hani hiç ağlamayan, duygularını belli etmeyen insanlar çok güçlü insanlar gibi görülür. Aslında bu insanlar belki de çok iç dünyalarında çok ciddi manada yara alan insanlardır. Belki de travmaları diğer insanlardan çok daha ciddi boyuttadır ama etrafındaki insanların bundan haberi yoktur. İnsanları değerlendirirken dışarıdan bakarak değerlendirmemiz mümkün değil. İnsanları değerlendirirken onların acılarına, onların yaşantılarına, onların tecrübelerine ve olayların arka planına bakmamız lazım. Biz mesela toplumsal hayatın içerisinde görüyoruz. Aileler sorunları değerlendirirken dışarıdan bir pencereden bakarak işte evdeki sorunu tartışabiliyorlar. Ama o evin içerisindeki sorunun ne olduğunu ve o sorunun kaynağını bulmak istiyorsanız özellikle o kişinin acılarını, sıkıntılarını ve geçmişini bilmek zorundasınız ki ancak o zaman çözüm bulabilirsiniz. İşte Rachel de o Scott Peck'in vurguladığı ağlama dediği yani kendisini açma ve sorununu yüzeye çıkartma noktasına gelemediği için problemi çözme imkanı da olmuyordu. İşte bu noktada Rachel Scott Peck'in onu bırakacağını yani tedavi sürecini ilerletmediği için psikoterapistin terk edeceğini söylüyor. Fakat Scott Peck özellikle vurguluyor. Diyor ki sen bırakmadığın sürece ben senin sorununu çözmeden bu işi bırakmayacağım diyor. Ve Rachel ileriki aşamada artık 2 seansı ve bunun ücretini karşılamasının mümkün olmadığını ve bunu bile düşürmesi gerektiğini vurguladığı zaman Scott Peck ne yapıyor? Scott Peck diyor ki ben sana indirim yapıyorum. Mesela $40 $40 bir seans yerine sana 2 seans yapacağım. Yani seansını $20 üzerinden gerçekleştireceğim diyor. Şimdi burada Rachel'in bunu ödeme gücü yok mu? Normalde aldığı maaş kendisine yeterli bir durumda. Fakat Scott Peck diyor ki aldığı miras bunu hayli hayli karşılar. Ama ben onun özellikle mirastan bunu karşılamasını kendisi açısından bir güven bunalımı olduğunu hissettiğim için özellikle bunu yaptım ve Rachel de çok şaşırdı diyor. Niye? Çünkü etrafındaki herkes Rachel'in sahip olduğu maddi imkanlardan dolayı sürekli olarak 1'e 5 katarak istedikleri için Rachel ilk defa kendisini düşünen ve gerçekten parayı değil de Rachel'i önemseyen bir kişi görünce duygulanıyor ve şaşırıyor. İşte bu da Scott Peck açısından terapinin güven ve bağlanma noktasına geldiği bir aşama olarak burada zikrediliyor. Bizim yaşamımızda da aslında bu çok önemli. Şimdi etrafınızdaki insanlar sizi değerlendirirken siz olarak mı değerlendiriyor? Yoksa bulunduğunuz konum, maddi imkanlar ya da sosyal çevre nedeniyle mi size değer veriyor? İşte bunu insanların anlaması da önemli. Ve siz gerçekten siz olduğunuz için değer gördüğünüz zaman ne yapıyorsunuz? O kişiye karşı güven duymaya başlıyorsunuz. Ve Rachel tüm bu sürecin sonunda ilk defa birisinin yanında kendisini rahat hissettiğini ve ona güven duyacağını düşünüyor. İşte tedavinin nirengi noktası da bu. Ve bu aşamadan sonra 4. yılın sonunda Rachel Scott Peck'in uyguladığı tedavi sürecinden sonra süreci tamamlıyor ve bitiriyor. Ve hayat dolu, insanlarla neşeli bir şekilde ilişki kurabilen ve yeni ilişkilere adım atan bir kişilik olarak terapi sürecini sonlandırıyor.
Şimdi Scott Peck burada bu terapi süreciyle ilgili özellikle bir vurgu yapıyor. Diyor ki insanlar gerçeklik haritasını, dünya görüşlerini ve aktarımlarını zaman içerisinde değiştirerek kendilerini genişletmeleri ve ilerletmeleri gerekiyor diyor. Eğer kişi bu süreçleri doğru ve sistematik bir şekilde ilerletmezse bağlılık boyutlarına ulaşacak bir ilişkiye giremeyeceği için kendi durumunu da aslında daha kötü bir noktaya götürecektir. Onun için biz hem değişime hem kişisel haritamızı güncellemeye ve her zaman içinde yeni bir takım şeylere açık olmamız gerekiyor. Ve biz de burada aslında bir risk alıyoruz. Yani değişim riski barındırıyor ve bu değişim aslında ciddi bir yüzleşmeye gerektiriyor. Şimdi burada Scott Peck'in yine bir karşılaştırması var. Diyor ki mesela Rachel'in şiirlerini okuması ya da işte ağlaması, yani içini dökmesi aslında bir askerin savaş meydanındaki cesaretinden çok daha büyük bir cesaret gerektiriyor diyor. Çünkü asker hem önden hem arkadan her türlü tüm boyutlarla bir kuşatma altındadır ve kaçacak yeri yoktur. Ama bu noktada terapiye gelen hastanın kaçma imkanı vardır. İşte burada durup yüzleşmesi askerin orada çarpışmasından çok daha ciddi cesaret ve yüzleşmeyi gerektirecek bir boyuttur diyor. Bu da benim için önemli arkadaşlar. Çünkü insanlar iç dünyalarıyla yüzleşmelerini sağlayamadıkları için sorunlarını, problemlerini çözmekten kaçıyorlar ve o problem hayatları boyunca onlarla beraber devam ediyorlar ve aslında mutlu bir birey, sağlıklı ve neşeli bir birey olacakları halde üzüntülü ve etrafa da bu üzüntüyü yayan bir kişilik haline geliyor. Çünkü bizdeki bir bağlılık sorunu etrafımızdaki insanların da aynı sorunlarla karşı karşıya gelmesini sağlıyor. Çünkü eğer ben bağlanma noktasında bir sıkıntı yaşıyorsam çevremdeki insanlar da, çocuğum da, eşim de, ailem de o sorunu benimle beraber yaşamaya başlıyor. Onun için de biz problemleri çözme noktasında bu cesareti göstererek sorunu anlama ve anlamlandırmaya çalışmamız gerekiyor. Terapistle ilgili de bir vurgusu var Scott Peck'in. Bireysel olaylarda özellikle her hastanın kendi durumuna göre bir takım tercihler yapmak zorunda olduğunu söylüyor. Tabii uzman bir hekimin, uzman bir doktorun, uzman bir terapistin hastasını tanıdıkça ona uygun çözüm önerileri geliştirmesi bu noktada önem arz ediyor. Şimdi aile hayatı için de böyle. Çocuklara verilen eğitimde eğer biz anne baba olarak çocuğumuza, çocuğun hazır bulunuşluk düzeyine, çocuğun yeterliliklerine göre bir davranış biçimi, uygulama biçimi geliştirmiyorsak o zaman o çocuğun sorunlarını daha da büyütürüz. Aynı şekilde psikiyatrist ya da psikolog çocuğun durumunu göz ardı ederse, onun tikel olarak kendi özel şahsına münhasır durumlarını anlamayı reddederse ya da çözümlemeyi reddederse ya da tam çözümleyemezse yine çocuğu kaybetmeyle, davranışsal olarak bir takım şeylerin anlamamayla sonuçlanan bir sürece gireriz. Onun için de Scott Peck bu noktada kişisel özelliklerin ve kişisel durumların da incelenmesi ve bunlara dikkat edilmesi gerektiği vurgusuyla müzakeresine devam ediyor. Şimdi burada Rachel'in durumunda olduğu gibi hem aile içerisinde hem de psikoterapistiyle olan ilişkisinde olduğu gibi aynı şeyin çocuklar için de geçerli olduğunu söyleyen Scott Peck, çocuklarda da biz sevgi eylemini gerçekleştirirken kimi zaman onları dinleme, kimi zaman paranteze alma ve bu dinleme ve paranteze almayla hem kendimizi hem de çocuklarımızı geliştirerek bir değişime açılmamız gerekiyordu. Şimdi değişim aslında acı çekmeyi gerektiriyor. Çünkü eğer biz çocuğumuzdan bir değişim istiyorsak o da bir takım sıkıntılar yaşıyor. Eğer biz çocuğumuzla beraber değişiyorsak biz de bir takım sıkıntılar geçiriyoruz. Ama çocuğumuzu yetiştirirken de biz de yetişiyoruz. Yani onlara sabrı öğretirken aslında kendimiz de sabrı öğreniyoruz. Onlar bir şey öğrenirken eğer biz onları dinliyorsak biz de yeni bir şeyler öğrenme imkanına sahip oluyoruz. Ve bu nedenle de çocuk yetiştirmedeki süreç değişimin, gelişimin ve çocuklarla beraber öğrenmenin getireceği yenileşmenin bir simgesi olarak ifade edebilir. Ve hani hep kendini feda ettim, işte çocuklarımız için kendimizi feda ediyoruz gibi bir söylemden ziyade çocuklarımızla beraber yaşamı tanıyoruz. Çocuklarımızla beraber değişiyoruz. Çocuklarımızla beraber gelişiyoruz söylemine gitmek lazım. Şimdi özellikle günümüzde yeni nesille ilgili tartışmalar çok yüksek boyutta yapılıyor. Ve genelde yeni neslin anlaşılmasından ziyade yeni nesle bir takım şeylerin dikte edilmesi şeklinde bunlar söyleniyor. Tabii bunun bir karşılığı yok. Eğer biz yeni nesli anlamak istiyorsak öncelikle o neslin duyduğu acıyı ya da yaşadığı sıkıntıyı içselleştirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde yeni neslin de bizi anlaması için bizim duyduğumuz acıyı ve sıkıntıyı da onların anlayacağı dille ifade etmemiz gerekiyor. Yani bu, eğer biz iki kuşak olarak, yani ebeveynler ve çocuklar olarak anlaşmak istiyorsak onlar bizi, biz de onları anlayacak bir ortak alan yaratmak zorundayız. Eşler için de geçerli. Eğer biz aile içerisinde eşimizi anlayıp onunla empati kurup hayatı nasıl algıladığımıza dair ortak bir alan oluşturamıyorsak aynı şekilde yine bu bağlanma sorunlarıyla karşı karşıya
kalacağız. Ve günümüzün insanının işte sosyal medyayla, modernleşmeyle çok işte yıprandığı şeklindeki söylemler var. Halbuki bu sosyal medya olsun, işte modernleşme olsun, yeni bir takım yaşam biçiminin getirdiği katkılar olsun. Bunların hepsinin anlaşılıp kültürel ve insani düzlemde yeniden yorumlanarak kendi kültürel aktivasyonumuzu sağlamamız gerekiyor. İşte bu da acı çekmeyi gerektiriyor. Şimdi ben ebeveynlerle ilgili gördüğüm şey şu. Hiç acı çekmeden bir takım değişimleri, değer değişimini, insani değişimleri, ahlaki değişimleri bekliyor. Çocuklarımız için de onlara aktarmadan ve bir şeyin emekle, zamanla, sabırla gerçekleşeceğini vurgulamadan onlardan da değişimi bekliyoruz. Yani biz çocuğumuza sabır göstermeden onun değişmesini bekliyoruz. Çocuğumuz da sabrı öğrenmediği için o değişimi gerçekleştirmiyor. Ve bu da işte hem bağlılık sorunlarını hem kültürel ve etik değerler alanındaki sorunları pekiştirerek gidiyor. Ben bugünkü müzakeremi de burada bitireyim. Sizlerin de özellikle bu bağlılık konusuyla ilgili çocukluktan itibaren gelen sorunlara dair görüşleriniz varsa bunları videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. Bekliyorum arkadaşlar. Gelecek hafta yüzleştirme riski bölümüyle devam ediyoruz. Hepinize ilginiz, katkınız için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın diyorum. Sağ olun, var olun.